Hoş geldiniz. Bugün ortalıkta sürekli dönüp duran ama bir türlü yaşanılan yanılsamanın nedeni net olarak anlatılmayan Mandela etkisine son noktayı koyalım. Bildiğimiz gibi bu konu hakkında milyonluk aboneli pek çok kanal uzun uzun videolar çekip duruyorlar. İşin kötü tarafı meselenin sadece etrafında dolanıp durmaları ve bu kadar uzun konuşup hiçbir şeyi açıklığa kavuşturmamaları. Bu tarz kanallar sırf popülistlik olsun diye bu videoyu yapıyor. Ben ise bir daha hiç kimse bu videoyu yapmasın diye yapıyorum. Çünkü görüyorum açıklayacağım diye kıvranıyorlar ve başaramıyorlar. Sonuç olarak insanlar 20-30 dakikalık bir video izleyip çarpıya bastığı anda aklında hiçbir şey kalmadan hayatlarına geri dönüyorlar. Aynı videoyu daha sonra tekrar gördüklerinde ben bu adamın videosunu daha önce izlemiştim ama konuya nasıl bir açıklama getirmişti ve çözüme ulaştırmıştı hatırlamıyorum diyor izleyicileri. Siz milyonluk kanallarsınız. Gerçek sebebini merakla öğrenmek isteyen milyonlarca insana bu fenomeni nasıl açıklayamazsınız? Amaç bilgi vermek değilse bu videoları niçin yaptınız? Cevabı az önce vermiştim zaten. Popülistlik olsun, izlenme olsun diye. Sistem kısmımızı tamamladık. Şimdi gelelim Mandela etkisinin gerçek sebebine. Bu konudaki defalarca kez gördüğümüz fenomenin en bilindik örnekleri üzerinden açıklayacağım. Hem spesifik olarak o örnekleri geriye dönük niçin hatalı hatırladığımızı hem de genel itibariyle bu etkinin altında yatan psikolojiyi açıklığa kavuşturalım. Mandela etkisi kolektif bilincin bir ürünüdür veya sonucudur. Bunun anlamı toplum olarak aynı konuda aynı şekilde bir algının zamanla oluşmuş olması. Oluşum sebebi ise toplumun ortak bilinçaltı. Dikkat edin bu kez bilinç dışı demiyorum, bilinçaltı. Diğer videolarımda ağırlıklı olarak evrimsel psikolojiye girdiğim için o videolar bilinç dışının konusuydu. Orada da bilinçaltı ile karıştırılmasın diye uyarmıştım sizi. Şimdi örneklerini göstereceğim. Tüm çizgi filmlerin, yapımların, logoların, eserlerin hepsine en az bir kere toplum olarak maruz kaldık. Bu örneklerin bazılarında yanılsama yaşayan veya hiçbirisini hatalı olarak hatırlamayan kişiler zaten Mandela etkisinin konusu değil. Örneklerle başlayalım. Böyle bir site bir örnek liste yapmış. En bilindik örneklerden bazıları. Birlikte yorumlayalım. İlk olarak meşhur Pikachu örneği var. Mandela etkisine kapılanlar Pikachu'nun kuyruğunda siyah bir kısım olduğunu hatırlıyorlar. Aslında soldaki doğru. Neden sağdaki gibi hatırladığımıza dair 2 adet açıklama getireceğim. İkisi de bütünleştirme üzerine olduğu için aslında beynin yapmış olduğu bütünleştirmeyi 2 farklı örnek üzerinden anlatmış oluyorum. İlki kulaklarında bulunan siyah kısımları beynin bütünleştirerek vücudunun en dış kısımlarında varsa muhtemelen kuyruğunda da olmalıydı şeklinde bir tüme varıma gitmesi. İkincisi ise çocukluğumuzda her gün izlediğimiz bu yapımın bazı bölümlerinde beynimizin alternatif Pikachu versiyonları olarak kabul edebileceği, Pikachu'nun gelişmiş ve gelişmemiş hallerine yer verildiği sahnelere denk gelerek bir bütünleştirme yapması. Ülkemizde Pokemon yayından kaldırılmadan önce bu bölümlere Türkçe dublaj olarak bizler de denk geldik. Şimdi 4. sezonun 22. bölümünden bir kesit izleteceğim. Bakın bu Pokemon'da ne var? Bir bakalım. Pichu, minik fare Pokemon. Pikachu'nun gelişmemiş hali. Evet, Pikachu'nun gelişmemiş halinde siyah bir kuyruk var. Siz Pichu'yu doğrudan hatırlamasanız bile beyniniz bu alternatif Pikachu versiyonunu kaydetti. Şimdi izleteceğim bu bölümü ise hatırlamama ihtimaliniz yok. Daha 1. sezonda 14. bölüm Pikachu ile Raichu'nun kapışma sahnesi. Bu bir Raichu. Raichu, elektrik elemanlarından bir fare Pokemon. Raichu, Pikachu'dan geliştirilmiştir. Raichu'nun kuyruğunda siyah olmasa da kuyruk ucu dolu olan bir paterne sahip. Bu beynimiz için yine alternatif bir Pikachu formundan başka bir şey değil. Zihnimiz küçüğünde var, büyüğünde var, ortancada olmayacak mı diyerek bütünleştiriyor. İkinci örnek yine en meşhurlardan. Monopoly'nin maskotu zengin amca Pennybags, yani Mr. Monopoly. Bu amcanın tek gözünde bir mercek hatırlanıyor. Halbuki hiçbir zaman bu karakterin bir merceği olmadı. Niçin bu şekilde hatırlandığını benden başka fark eden olduğunu görmedim. Kimse bir açıklama getiremiyor. Ben yardımcı olayım. Bu amcayı hatırlıyor musunuz? Yanında da her daim bulunan şöyle bir sekreter hanım vardı. Bakın hangi çizgi filmmiş bu? Evet, çocukluğumuzda izlediğimiz Powerpuff Girls. Monopoly'yi ne zaman oynardık? Evet, aynı yıllarda. Bu karakter Powerpuff Girls'teki Townsville şehrinin belediye başkanı. Hepimiz en az birkaç kez Mayor of the Town olarak bilinen 3 sevimli kızımızın kendisine sürekli başkan dediği bu amcamıza denk geldik. İkisinde de aynı sihirbaz şapkası var. İkisi de yaşlı ve beyaz bıyıklarının uçları yukarıya bakacak şekilde M harfi çizmiş. İkisi de cüce. Bu kriterler beynimizin bir bütünleştirme yapması için gayet yeterli. Beyin diyor ki ben bu adamı başka bir yerde de gördüm. Gözünde mercek vardı. Şimdi merceksiz dolaşıyor. Aksesuarı eksik kalmış. Bu adam bu haliyle tamamlanmış değil. Hop yüzüne bir mercek yakıştırıyor. Gözünde mercek olan alternatif versiyonunu da biliyor çünkü. Devam edelim.
Burada Darth Vader akıllara kazanan bir monoloğa sahipmiş. Buradaki kafa karışıklığı no mu yoksa Luke mu dediği. Aslında cümleye Luke diye değil no diye başlıyormuş. Mesela ben bu filmi izlemedim. O yüzden Mandela etkisine kapılmıyorum. Çünkü zihnimde ne orijinali var ne de bilinçaltımda beni yanıltacak aynı filmin benzer bir sahnesinde karşıma çıkabilecek Luke kelimesi. Bu da söylediğim savı destekliyor. Aynı filmde veya serinin diğer filmlerinde benzer bir sahnede bu kez Luke kelimesini kullandığı alternatif bir versiyona denk gelseydim benim de aklım bulanacaktı. Temel Reis'i izlerdim. Kolundaki çapa dövmesini de hatırlıyorum ama dövmeleri benim için bir dikkat unsuru olmadı. O yüzden beynim bunu önemseyip bilinçaltıma kadar taşıyıp beni yanıltacak noktaya getirmedi. Bundan dolayı kaç kolunda dövmesi olduğuna dair beynim bir görüş geliştirmemiş. Volkswagen logosunda arada bir çizginin olduğu ve bu çizginin devam etmekte olan harfi sekteye uğrattığını görüyoruz. Markanın orijinal logosu da bu şekilde. Peki neden Mandela etkisi içindekiler bu logoyu soldaki haliyle hatırlıyor? Yine beynimizin yaptığı bütünleştirmenin bir başka yolu. Ortada bir patern varsa algımız bu paterni bütünleştirme eğiliminde. Buradaki patern W'yu oluşturan çubuklar. Zihnimiz bu çubukların paterni tamamlamak adına aynı açıda devam etmeleri gerektiği konusunda yorumlamakta. Bu yüzden de ben dahil pek çok kişi soldaki gibi hatırlıyor. Bu örnekte de ikilemi yaratan We Are The Champions şarkısının sonunu Of The World diye uzatarak bitirdiği yönündeki görüşler. Öyle ki bazıları Of The World şeklinde bittiğine yemin edebilirler. Bu şekilde hatırlanmasının sebebi televizyonlarda bir süre boyunca birinci nakaratın sonunda kelimeyi uzatarak söylediği Of The World şeklinde bitirdiği kısmı kesip spor karşılaşmalarının reklamlarında sürekli bu kısmın verildiği. Bu yüzden baskın olarak akıllarda şarkının sonunun bu şekilde bittiği kaldı. Halbuki birinci nakaratın sonunu vermişlerdi. Bu listenin altında bir yorumda birebir benim gibi düşünen birisini gördüm. Sevindim. Bu örneğin alternatif versiyonunu hatırlayıp konuya açıklama getiren tek kişi ben olmadığım için ne güzel başkası da fark etmiş. Bir ara uzun bir süre bu reklam kesiti döndü durdu televizyonlarda ve biz bu dönem boyunca düzenli olarak sürekli bu versiyonuna maruz kaldık. Bu yüzden bilinçaltımızda orijinalinin de önüne geçti ve onu maskeledi. Bu ayakkabı markasına hiç dikkat etmedim. O yüzden bir çıkarımda bulunamayacağım. Burada da ünlü lavaş Girit örneğimiz var. İneğin burnunda halka olup olmadığı yönünde bir kafa karışıklığı var. Orijinalinde yokmuş. Halka varmış gibi hatırlanmasının sebebi de eskiden beri sürekli halkalı olan inek, boğa, kırmızı şeytan imgelerine maruz kalmamız. Çizgi filmlerden tutun, animasyonlardan, korku filmlerine kadar pek çok yerde bu halkalı versiyonla karşılaştık ve zihnimiz burada da içten içe eksiklik olduğunu düşündüğü bir imgeyi doldurmak amaçlı farklı yorumladı. Bu tank olayını hiç hatırlamıyorum bile. Yorum yapmam doğru olmaz. Son olarak Mickey Mouse örneği var. Burada da kıyafetinde pantolon askısı olup olmadığı bir tartışma konusu. Orijinalinde pantolon askısı yokmuş. Yani sadece şortu var. Askı varmış gibi hatırlanmasının nedeni tahmin edebileceğiniz gibi yine bütünleştirme. Üst vücudunun boş kalıp sadece dümdüz şortlu olması fikri beyin için biraz absürt kalıyor. Bu yüzden de beyin bunu bir mantığa bürümeye çalışıyor ve vücudundaki boş kalan kısmı doldurma ihtiyacı hissediyor. Örnekler bitti. Şimdi zihnimizde o anda yaşananları psikolojiye girerek anlamlandırıp toparlıyorum. Bütün olan alternatif halini bir kez gördüğü için eksik bir aksesuar veya desen olduğunda beynimiz bunu tamamlanmamış hali olarak algılıyor. Çünkü hepimiz bu görsellerin tırnak içinde tamamlanmış hallerini en az bir kez gördük. Az önce sözünü ettiğim bu örneklerin orijinal hallerini net olarak doğru hatırlayanlar o tamamlanmış olan alternatif versiyonlarına hiç denk gelmemiş olanlardır. Belli ki bizler televizyon izlerken bu kişiler o yayınlara denk gelmediler veya bilinçli olarak o yapımları izlememeyi tercih etmişler. Beyin bir kez gördüğü görüntüyü asla unutmaz. Adeta fotoğrafını çekip kütüphanenin çok derinlerine bile olsa gömer. Bu bireyler tamamlanmış alternatif versiyonlarına bir iki kez denk gelmiş olsalar bile bu kişiler bu görüntülere eğer düşük önem atfettiyse beyin de önemlilik derecesini daha da düşürüp daha zayıf bir veri olarak derinlerde kalmasını sağlar. Eğer bilinç düzeyinde bireyin ilgisini yeteri kadar çekmiş olan olgular olsaydı beyin bu bilgiyi daha da yüzeye çekip bilinçaltının bir ürünü olabilecek boyuta yükseltirdi. Hatalı bile olsa bir tümevarımın yapılabilmesini mümkün kılardı. Çünkü hayatımızdaki öğelerin bilinçaltı düzeyine ulaşabilmeleri için de gereken belirli bir minimum büyüklük değeri vardır. O puzzle parçası yeterli boyuta ulaşmamış ise ortada üzerinden bir tümevarım yapılacak bir veri parçası yoktur demektir. Bu görsel ve işitsellerin orijinallerini doğru hatırlayanların beyni zaten bu konuda tümevarım aşamasını direkt atlıyor. Çünkü toplumun çoğunluğunu yanıltan bu hatalı bilinçaltı o konuda zaten bu bireylerde oluşmamış. Dolayısıyla bilinçaltı yorumu aşaması olmayınca tümevarım
çıkarım da olmadan doğrudan berrak bir zihin ile geçmişteki maruz kaldıkları bu olguların net bir şekilde yalnızca doğru hallerini hatırlıyorlar. Mandela etkisini yaratan tümevarımın hatalı olmasının sebebini de az önce anlatmıştım zaten. Özetlemem gerekirse gerek ülkece gerekse dünya toplumları olarak aynı dönemlerde aynı basın ve yayınlara maruz kaldık ve bilinçaltımız bu görsel ve işitsel öğelerle ortak olarak şekillendi. Bu yüzden gördüğümüz bu karakterleri bütünleştirebildiği versiyonları da gördü ve işitti. Bu versiyonlarda toplum olarak bilinçaltımıza yerleştiği için beyin bu öğeleri her gördüğünde bilinçaltımızın fısıltısı ile tamamlanmış halleri zihnimize çalınarak kafamız karışıyor ve geçmişte bozulmalar yaşanarak geçmişi ortak olarak yanlış hatırlıyoruz. Çünkü aynı tamamlanmış versiyonlarına bilinçaltımızın bir parçası haline gelebilecek dozda maruz kaldık. Arkadaşlar bu konuları size hiç kimse benim gibi anlatmaz. Ne okuldaki hocanız böyle anlatır, ne para verip gittiğiniz kurslar, ne de milyonlarca abonesi olan YouTube kanalları. Bilimciler sadece genel literatüre giren kısmını anlatabilir. Hocalarınız bu literatürün de sadece müfredatınıza giren kısmını anlatabilir. YouTuber'ların yaptıkları da bu bilgi kırıntılarını sağdan soldan toplayıp dümdüz kopyalamak. Hiçbirisi kendi sentez yapan insanlar değil. Geçmiş filozofların hazır sentez paketlerini kullanırlar. Çizginin dışına çıkmazlar. Kendileri bir yorum getirmezler. Hele benim yaptığım gibi detaycı bir şekilde tek tek örnekleri anlamlandırmakla hiç uğraşmazlar. Öğrendikleri gibi aktarıp çıkıp giderler. Sonuç olarak bu videodan ayrıldığınız gibi kafanızda kalıcı olarak taşlar yerine oturmuş bir şekilde o videolardan ayrılmazsınız. Burada amacım kendimi övüp küstahlık yapmak değil. Ben vaziyeti anlatıyorum, olanı söylüyorum. Benim tüm videolarım bu şekilde. Size hep kendi sentezimi sunuyorum. Bu gördüğünüz örneklere de tamamen kendi açıklamalarımı getirdim. O Powerpuff Girls'teki başkan amcaya kadar hepsi kendi çıkarımım. Seneler önce fark etmiştim bunları. Sadece sentezimin videosunu seneler sonra çekiyorum. Arkadaşlar hiç kimse sizin de benim kadar uğraşmaz. Kimsenin abonesini çalmak için söylemiyorum bunları. Tek dileğim diğerleri gibi basit bir YouTuber gözüyle bakılmasın. Onların yaptığı YouTuber'lık. Ben kendimi bir YouTuber olarak tanımlamıyorum. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımın ana konsepti bu gibi sosyolojik ve psikolojik anlamlandırma videoları. İlginizi çekerse beklerim.